arkadaşlar. Bugün Antalya'ya geldik. Türkiye'ye yeniden dahil olacak olan bir modeli denemeye geldik. Bir modeli kullanmaya geldik. Honda'nın CR-V modeliyle bugün birlikteyiz. Honda'nın CR-V modeliyle, daha doğrusu Antalya'da bugün ilk kez tanıştık arkadaşlar. Honda'nın aslında baktığımızda yani büyük bir geçmişi olan bir model CR-V. Birinci jenerasyondan itibaren Türkiye'de mesela 1995 yıllarından itibaren başlayan Honda'nın Türkiye serüveni bugün yanımızda bulunan 6. jenerasyon CR-V ile birlikte devam ediyor. Global olarak dünyada da zaten en çok satan otomobil markalarından, otomobil modellerinden biri CR-V. Bugün de bize Türkiye'ye tek donanım seçeneğiyle geldi ve aynı zamanda 3 milyon liralık bir fiyat etiketi taşıyor. Gelin hep birlikte yenilen CR-V'yi, yenilen hibrit CR-V'yi şimdi biraz da yakından tanıyalım. Yeni Honda CR-V'ye aslında ilk baktığımızda biraz daha otomobilin biraz daha kaslanmış olduğunu görüyoruz. Çizgileri biraz daha böyle bir Amerikanvari bir otomobile benzememiş değil. Özellikle ilk bakış attığımızda şu ön tarafta yer alan ledlerden tutun da şu koca böyle ızgara, piyano bilek kaplama ızgara dikkat çeken özelliklerden. Aynı zamanda arkadaşlar bu ızgaranın kapanıp açılma özelliği var. Hibrit performansından dolayı, hibrit özelliğinden dolayı. Yine bir kocaman bir Honda logomuz burada yer alıyor ve içinde hibrit detayı da zaten mavi çember şeklinde veya dikdörtgen şeklinde burada da yer almış. Aslında otomobilin biraz da boyutları değişmiş arkadaşlar. Hemen hemen otomobilin uzunluğu 11 santimetreye kadar bir uzunluğa ekstra olarak 5. jenerasyondan daha farklı olarak kavuşmuş ve bu boyut arkadaşlar bu otomobili biraz da böyle E segmentine doğru yolculuğa çıkarmış. Jantlara hemen gelelim. Burada tabii siyahla bezenmiş bir jant seçeneği sunuluyor. 18 inçlik jantlar kullanılmış otomobilde. Biraz böyle görüntüye göre, otomobilin heybetine göre jantlar böyle ufak durabiliyor ama özellikle kalın lastiklerden dolayı biraz da böyle konfor odaklanmış bu lastik jant seçeneğinde. Aynı zamanda hem konfor hem de 4x4'ün de verdiği etkiyle otomobil biraz daha böyle arazivari olmuş diyebiliriz. Bir önceki versiyona göre off-road'a daha uygun bir model olduğunu bize Honda yetkilileri toplantıda açıkladı. Büyük dikiz aynalarımız var. Dikiz aynaları da şu cam bölgesinden, ağız sütunu bölgesinden kapı üstüne geçirilmiş. Kapı üstüne geçirelim tabi daha güzel bir görüş mesafesi sağlamış otomobile. Hani bir önceki versiyondan 5. jenerasyondan tanıdığımız L şeklindeki, ters L şeklindeki stoplar biraz daha böyle led detaylarını almış. Ledlerle birlikte yukarıdan aşağı doğru bezenmiş ve burada 4 çeker bir CR-V logomuz ve sağ tarafta da eHev tam hibrit olduğunu gösteren, bize buradan zaten rahatlıkla anlayabiliyoruz, bir logoyu da sağ tarafa yerleştirmişler. Elektrikli bir bagaj kapağı var. Bu tamamen standart olarak geliyor. Standart donanımda sunuluyor. Bagaj hacmi arkadaşlar hemen hemen 80 litreye yakın artmış ve otomobilin toplam bagaj hacmi 580 litreye kadar ulaşmış. Görmüş olduğunuz üzere oldukça geniş bir alan. Honda CR-V'nin arka kapısı da 90 derece açılarak içeriye daha rahat bir biniş sağlıyor. İç mekana baktığımızda siyah tonlarının ağırlıklı olarak kullanıldığı bir iç mekana geçilmiş. Görüyorsunuz koltuklar biraz daha geriye doğru yatmış. Otomobile baktığımızda böyle sağ tarafa oturdum. Bu koltuk bayağı bir geride benim sürüş pozisyonuma göre, ki benim sürüş pozisyonum böyle bu koltukta ondan bayağı bir geride, 1.78 boyuna göre bayağı bir geride, hemen hemen 2 metrenin üzerinde bir kişinin oturabileceği bir düzende ve ona rağmen böyle 4 parmaklık bir diz mesafem var. Baş mesafem de hemen hemen arkadaşlar şuradan baktığımızda 4 metreden fazla, 4 metre diyorum, 4 parmaktan fazla, hatta bir karış kadar, ki şuradaki kol yardımıyla koltukları biraz daha böyle ileri geri doğru alabiliyoruz. Şöyle geldi, gördünüz mü arka taraftan, ve koltuk böyle ileri geldikçe biraz daha böyle baş mesafem değişti ama yine de 4 parmak var. Biraz kalite algısı da değişmiş, otomobillerde daha yumuşak malzemeler kullanılmaya başlanmış. Güzel bir piyano bilek kaplamanın içinde böyle bir metal görünümlü bir detay verilmiş. Arka koltuklarda da ısıtma var bu arada. Onu da anlatmış olalım. Ve orta tarafta gayet de rahat bir şekilde oturacak bir alan var. Üçüncü kişi bu orta kısımda arkadaşlar rahatla yolculuk edebilir. Yani ayakları falan da buraya sığıyor. Ve şurada 2 tane Type-C çıkışımız var hemen alt tarafta. Bir de klima yönlendirme fonksiyonlarımız burada mevcut. Aslında ön tarafta da gördüğünüz üzere yani çok tanıdık bir ön mekanı var otomobilin. Hem bunu Civic'ten tanıyoruz hem de geçtiğimiz günlerde tanıtılan CR-V'den tanıyoruz diyebilirim. Petek şeklindeki ızgaralar yine sağ tarafa kadar gidiyor. Ortada nikelaj bir kaplama ve metal görünüm verilmiş. Alt tarafta klima takımlarımız var. Şurada 2 tane alan bulunuyor arkadaşlar. Bunun birisi telefon şarj etmek için kablosuz şarj. Diğeri de normal telefon koymak için, yani 2 tane telefon yeri bulunuyor. Bir tane Type-C çıkışımız var. Bir tane normal USB çıkışımız var. Cihaz şarj etmek ve Android Auto ve Apple CarPlay bağlamak için. Burada bir 12 voltluk bir çıkışımız var. Bunu zaten
Eskiden Honda'nın Civic modelinin dizelinden hatırlıyoruz bu şanzıman tipini. Şimdi artık ZR-V'de de bunu zaten Honda yetkilileri kullanıyor. D ve B şeklindeki vites geçişleri B'ye aldığımızda biraz daha böyle hibrit bir otomobil olduğu için enerji geri kazanımı yapıyor. Tuşlar şeklinde de geçişler sağlanıyor. Ve güzel bir geri görüş kameramız var. Oldukça net. Otomobili oldukça böyle 360 derece falan da görebiliyorsunuz. 9 inçlik bir ekran arkadaşlar bu arada. Bu 9 inçlik ekran üzerinden otomobille ilgili tüm detayları yönlendirebiliyorsunuz. Yol bilgisayarından tutun da neredeyse bütün ayarları bu ekran üzerinden yapmak mümkün. Bildiğiniz üzere bir normal bir Honda Civic direksiyonumuz var. Civic'ten ilk olarak tanıdığımız bir direksiyon. ZR-V'den de sonradan tanıdık bu direksiyonu. Direksiyon ısıtmamız da mevcut. Dediğim gibi tek donanım seçeneğiyle geliyor, Advance seçeneğiyle. O yüzden oldukça dolu bir otomobil. Hemen hemen hiçbir şey ekstra değil diyebilirim. Yani sunroof bile bu otomobilde, şurada görmüş olduğunuz üzere bu versiyonda sunroof bile ekstra değil. Sunroof'ta standart olarak sunuyorlar Honda yetkilileri. İç mekanda da kullanılan malzemeler yine arka tarafta aynı şekilde. Bose ses sistemi var otomobilde. Bose ses sistemi oldukça güzel bir ses sistemi var. Bu da standart olarak sunulan özelliklerden. Oldu ama böyle biraz daha elektronik gibi, böyle süspansiyon gibi bir şey konulmuş. İlk açıp şöyle bastığınızda kendi kendine böyle bayağı bir açılıyor. Gerisini siz açmanız lazım. Ama en azından sistem güzel olmuş. Çok uğraşmadan bakın kendi kendine gidiyor. Koltukların tasarımı da oldukça güzel. Deri kaplama malzeme. Bu koltuklarda ısıtma ve soğutma bulunuyor arkadaşlar. Bu da standart olarak sunulan özelliklerden biri. Otomobilin genel hatlarıyla 3 aşağı 5 yukarı detayları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hep birlikte bir sürüşe geçelim. Otomobilin biraz da limitlerini zorlayacağız. Hepinizi şimdi sürüş videosuna bekliyorum. Yeni Honda CR-V'nin dış mekanı tasarımı size biraz bahsettim. Lansman videosu olduğu için tabii biraz daha kısa tutmak zorundayız. Zamanımız kısıtlı ve lansmanların vazgeçilmez ismi Ali abimle yine birlikteyim. Ali abi tekrar hoş geldin. Hoş bulduk Ali. En son neredeydik? Jeep'te. Jeep lansmanı. Jeep Avenger lansmanından sonra şimdi yeni Honda CR-V'de bir araya geldi. Globalde en çok sattığımız model diyorlar Ali. Ne diyorsun? Ya Honda'nın aslında birinci nesline baktığımızda yani benle hemen hemen benden bir 5-7 yaş falan büyük. 1995 yılından beri dünya pazarlarında sunulan ama gerçekten de globalde de en çok satan modellerden biri ki bir dönem Türkiye'de de şu fiyatların çok artmadan önce, vergi sisteminin böyle çok darmaduman olmadan önce uygun fiyatlı, kaliteli, dayanıklı SUV'lerinden biriydi Honda CR-V. Tabii ne oldu? Geçen zaman dilimi içerisinde Honda CR-V biraz daha büyüdü, gelişti, kaslandı. Yeni bir motora kavuştu. Yeni bir hibrit motora kavuştu. Ve yeni yüzüyle 6. jenerasyonuyla tekrar bizlerle birlikte. Tabii neler değişmiş bunda? Teknik açıdan biraz bakacak olursak öncelikle otomobilin, daha doğrusu bu SUV modelin biraz daha böyle yalıtım konusunda güçlendiğini bize söylediler değil mi Ali abi? Toplantıdan, evet, az önce toplantıdan çıktık. Yeni izolasyon malzemeleri geliştirilmiş ve bu araçta kullanılıyor Ali. Boyutlar biraz büyümüş. Ne olmuş? Genişlik yaklaşık olarak 11 mm artmış. Uzunluk 106 mm artmış. Aks aralığı da 18 mm artmış. Yani 5. jenerasyona göre otomobil epeyce bir büyümüş. Ki bunu da zaten Honda yetkilileri bize toplantıda şunu söyledi. Araç eskiden biz D sınıfında konumlandırıyorduk bunu, D SUV olarak. Şimdi artık bizim otomobilimiz, bizim SUV'miz E-SUV segmentinde konumlandırılıyor dediler. Boyut olarak SUV'leri evet biraz görünüş olarak da öyle. Tasarımsal bazı unsurlar var işte. Mesela A sütunu biraz geri çekilmiş. Evet. Kaput biraz uzatılmış. Araç zaten biraz daha büyümüş. Biraz da fiyat segmenti Türkiye'deki orada araya gireceğim fiyata gelmeden önce. A sütununun biraz geriye çekilmesindeki en büyük nedenlerinden biri özellikle görüş açısını iyileştirmek. O konuyu bence biraz aç istersen. Enteresan bir konuydu. İlk defa duydum. Aynalar şöyle, dikiz aynaları daha önceki versiyonlarda hatırlarsınız biraz daha böyle A sütununa doğru konumlandırılıyordu. A sütununa böyle yapışık bir şekilde ve şurada da camın kenarında minik bir üçgen oluyordu. O üçgenin içine oturtulup hani şu sol taraf ve sağ taraftaki görüş açıları biraz daralıyordu işin açıkçası. Ama şimdi yeni versiyonda 6. jenerasyonda dikiz aynaları direkt kapıların üstüne alınmış. Kapıların üstüne alınca ne olmuş? Hem sol tarafta hem sağ tarafta böyle kör noktaları falan da böyle girmek biraz daha böyle rahat olmuş. Otomobilin ve sağ ve sol tarafında güzel bir görüş açısı olmuş. Özellikle viraj dönerken falan yani bildiğin böyle sola kafayı çevirdim yolu böyle oldukça görüyorsun. Bu evet. Yani önemli bir detaylardan biri olmuş bu otomobil için. Onun yanında yeni bir
gelişmiş bir hibrit motora kavuşmuş. 2 litre. 2 litrelik bir benzinli hibrit motoru var. 148 beygir. 148 beygir ama hibrit desteğiyle birlikte yanlış hatırlamıyorsam gücü 184 beygire kadar çıkıyor. Evet. 184 beygir gücünde bir otomobil olmuş ve hibrit olmasından dolayı yakıt verimliliği de oldukça yüksek. Hatırlarsın abi, bundan önceki jenerasyonlarda Honda CR-V dedim mi, evet güzel araba, sağlam araba, kaliteli araba ama 1.5 turbo benzinli. yani yakıtını konuştular mı herkes aşağı yukarı şehir aman içinde aman falan ortalama filan diyordu. 10 litreler civarındaydı. aynen öyle. Ve biz şu an aracı aldık, bayağıdır da bir kullanıyoruz. Bayağıdır da bir gazladık, denedim ettim falan, sen de gördün. Evet, bayağı bir yapıştırdık. 0-100 Yani denedik arkadaşlar. Şu an 6.5 litre seviyesinde ortalama tüketimi. Toplantıda da bize aslında şehir içi kullanımda anlattıkları ortalama 6.1-6.2 civarında. Evet, ortalama birleşik tüketim 6.1 civarında ve tek depoyla otomobilin, daha doğrusu bu SUV modelin 1000 kilometrenin üzerinde bir menzil yaptığını söylüyorlar. Tabii Evet. onu test alınca deneyeceğiz. Bu otomobilin biraz da böyle yalıtımı falan iyileştirilmiş dediler bize toplantıdan da ama yani gerçekten şu an otomobili kullanıyoruz. Ya otomobilde bir sessizlik hakim. Şöyle bir sessizlik hakim. Hani düşük hızlarda falan gittiğinizde hibrit motorun da etkisiyle otomobil oldukça sessiz yolda ilerliyor. Ama sanki abi biraz yol sesi bana geliyor gibi böyle hani. Valla Ali, biz bunu aslında Antalya bölgesinde çok yaşıyoruz. Buradaki asfalt bizim İstanbul'a göre biraz daha farklı bir asfalt. Burada bir asfalt sesi hep alıyoruz. Değil mi? Mesela burada asfalt sesi aldığımız araçlarda daha önce de konuşmuştuk bunu. Aynı yol sesini biz İstanbul'da yaşamıyoruz. Ben asfalttan kaynaklandığını düşünüyorum ama birazcık lastik sesi geliyor. Evet, biraz lastik sesi var. Hatta şu an bak mesela gaza sonuna kadar basıyorum. 120, 130. 130. Bir böyle içeride şey de var. Bu CVT şanzımanın etkisiyle bir motor sesi de var yüksekte. Bak, tavandan ses gelmiyor. Cam fitilleri çok iyi. 130'la gidiyoruz. Sadece asfalt sesi geliyor, lastik sesi geliyor. Aynen. Onun da asfalttan olduğunu, yani yerdeki asfalt kalitesinden olduğunu düşünüyorum. Ya muhtemelen burası bir de beyaz, burada şey yoğunlukta, hava sıcaklarının yüksek olduğundan dolayı beyaz asfalt yoğunlukta, beyaz asfaltta biraz fazla ses yapabiliyor. Fiyat haricinde ben otomobili beğendim. 2 litrelik hibrit motor Fiyatı içinde da abi şu yüzden beğenemiyoruz. Yani aslında vergi. Yani baktığımızda bu otomobilin muhtemelen çıplak fiyatı 1.2 milyon, 1.1 milyon seviyesindedir. Çünkü neye göre bunu söylüyorum? Ben de geçtiğimiz günlerde bir model vardı. Onun videosunu çektim. Onda hemen hemen 3 milyona yakın bir fiyat etiketi vardı. Otomobilin çıplak fiyatını hesapladığımda, bununkini hesaplayamadım ama sonuçta 3 milyon yani sonuçta hepsi aynı KDV'li ötebeli fiyat. Aracın çıplak fiyatı abi 1.1 milyon. Bunun da çıplak fiyatı 1.1 milyon lira seviyesinde. Otomobilin bu 4 çekerin etkisiyle stabilizasyonu biraz daha böyle iyileşmiş diyebilirim önceki nesline göre. Az önce böyle bir viraja girdim. Hafif böyle beni bir önden attı ama biraz direksiyon çevirdiğimde yola geri oturdum. Ama yol şartlarına göre bayağı agresif kullanıyorsun. Yani aslında zorluyorsun şu anda aracı. Ya şey Ona rağmen tutunması güzel. acayip böyle asfalt ama mıcırlı bir asfalt gibi. Yol bozuk, yani yol bir kere yol değil, onu söyleyeyim sana. Şöyle mesela modlara bakalım. 3 tane modumuz var. Spor, Eco ve normal olarak. Şimdi Spor'u aldım abi. Spor'da biraz zorlayalım. Bakalım. Yani en nihayetinde maksimum 189 beygir dedik değil mi çıkabildiğimiz? 184 beygir abi. 184 İki motorun birleşimi, elektrikli motorla normal benzinli motorun birleşimiyle otomobil 184 beygir gücünde. Karşılığında da çok fazla bir şey beklememek Yani lazım. çok fazla. Zaten yani bir hız otomobili değil sonuçta ama sonuçta insanlar, izleyicilerimiz de merak ediyor. Yol Güzel bir tutuşu viraj, nasıl? 90 dereceye yakın, 100 kilometreyle yaklaştık. Şu anda 80'le virajın içinden girdik, çıktık, ters viraja 90'la Bayağı bir gayet güzel tutuyor ama hiç gidiyor da ESP'de biliyor yaşamadım şu anda. Evet, şu anda bak hiç kayma yok, önden arkadan bırakmıyor. Güzel Ali, yani sonuçta bir SUV'nin içindeyiz. ya. Şey var ya, şu asfalt çok kötü bir asfalt ya. Acayip ses var. asfalt. Ya şu an ben Çok fazla seninle yol konuşurken seslerini tam seçemiyorum, biliyor musun? Acaba bizim seslerimiz videoya nasıl? Yine bir 90 derece, 110'la girdi. Evet, 90'la çıktık. Gayet güzel tutuyor. ESP girdi öyle, fark ettin mi? Ama çok az. Çok az. Yani belki 1 saniyenin yarısı kadardı.
yeni bebeği var. Hoppa. Ha, önden yürüyor biraz, farkındasın değil mi? Ama çok zorluyorsun. Zorluyorum, bir de 184 beygir gücün etkisi, biraz da elektrikli motorun etkisiyle biraz daha otomobil daha böyle gitmeye Bak istekli şimdi oluyor. hız hırslı tabelasını oluyor. geçtik. 50 kilometre hız sınırı var. Tamam. 116 ile Oralara viraja girme abi. Müslümanlar bekleniyoruz. Yok. Tutunma özelliklerinden bahsediyorum. Yoksa seneler önce seninle biz Clio Cup'ta, hatırlıyor musun, İstanbul Park'ta? Dur evet. bakayım, hatırlayabilirsem senesinin basın kupasıydı. Ne zamandı? Hatırlıyorum. Yılını hatırlamıyorum da. Galiba 2015 ya da 2016. Olabilir, o yıllarda Evet. peş peşe girmiştik. Peş peşe finişe girmiştik. İlk üçte miydik, ilk beşte miydik? İlk üçteydik galiba. Sen ikinci oldun, ben üçüncü Evet. oldum orada. Basın kupasında, basın turnuvasında kupa kaldırmıştık. Şuradan son bir deneme daha yapalım, hadi bakayım. Hiç ayağımı gazdan çekmeden viraja girdim. Bak önden böyle biraz bir gidiyor. Ama yani ayarını verdikçe, gaza biraz böyle hani kompozite biraz da kontrol verdikçe otomobil şeye oturuyor. Rayına oturuyor, yoluna oturuyor. Arkadaşlar, Ali'yi desteklemenizi, videoya yorum ve beğenilerinizi, kanala abone olarak desteklerinizi bekliyoruz. Ali bu tip şeyleri pek söylemeyi sevmiyor ama onun yerine ben iletmiş olayım. Tekrar başka bir lansmanda görüşmek üzere. Ali'cim yapıştır, yatır. Mikrofon şu. Yalnız o kadar sert kullanıyorum ki Ali abinin mikrofonu uçtu. Alayım canım. Servet ödedim bunlara, servet. Ama gerçekten yani dedikleri kadar var. Otomobil şey olmuş yani, biraz böyle daha oturaklı bir CR-V haline gelmiş. Dört çekerin etkisi çok büyük. Şu an bak o kadar sert kullandım ki şu yukarıdaki virajlarda böyle bir nefes nefese kalmadım değil. Şimdilik bizim Honda CR-V ile ilgili anlatacaklarımız, bahsedeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Ali abiye tekrar teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Yine geldi, videomu şenlendirdi, bizi şenlendirdi. Antalya'dan hepinize şimdilik hoşça kalın diyorum. Bir dahaki videolarda yeni otomobillerde tekrar görüşmek üzere. Saygılar.